1943 yılı. Dünya tarihinin en kanlı savaşı sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisi, bir deney için limana çekiliyor. Ama bu sıradan bir askeri deney değil. Dakikalar sonra o gemi ortadan kayboluyor. Ardından yüzlerce kilometre ötede, başka bir limanda bir anlığına tekrar ortaya çıkıyor. Ve geri döndüğünde, mürettebatın bir kısmı hayatta değil, bir kısmı aklını kaybetmiş, bazıları ise geminin gövdesiyle birleşmiş halde bulunuyor. Bugün anlatacağım şey, resmi kayıtlara göre hiç yaşanmadı. Ama anlatılanlara bakılırsa yaşananlar asla unutulmadı. İşte Philadelphia deneyi. 1940'ların başına gidelim. İkinci Dünya Savaşı'nda denizlerin en büyük tehdidi, toplar, füzeler, güdümlü mermiler değildi. En büyük tehdit, radarlar ve manyetik mayınlardı. Alman denizaltıları, okyanusların altından radar sayesinde düşman gemilerini nokta atışıyla tespit edebiliyordu. Amerika'nın aklındaki soru şuydu: bir savaş gemisini düşman radarına karşı tamamen görünmez yapabilir miyiz? Burada devreye çok daha tehlikeli bir fikir girdi. Sadece radardan değil, gerçeklikten de gizlemek. O dönemde askeri projelerde konuşulan bir teori vardı. Birleşik alan teorisi. Bu teoriye göre elektrik, manyetizma, ışık, uzay ve zaman aslında aynı yapının farklı yüzleriydi. Eğer bu alanlar kontrol edilebilirse, maddenin algılanışı değiştirilebilir. Kısaca, bir cisim bükülebilir, görünmez olabilir, hatta yer değiştirebilirdi. Fakat bunlar teoride. İş pratiğe döküldüğünde insan faktörü devreye girdi. Deney için seçilen gemi, USS Eldridge. 1943 sonbaharında, Philadelphia Donanma Tersanesi'nde bu geminin üzerine yüksek güçlü jeneratörler, devasa manyetik bobinler, deneysel elektromanyetik sistemler kuruldu. Ama mürettebata ne olduğu söylenmedi. Onlara sadece şu söylendi: bu bir savunma deneyi. Deney başlatıldığında limanda bulunan insanlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir şey gördüklerini iddia etti. Tanık anlatımlarına göre, deney aktif edildiği anda gemi etrafında yeşilimsi bir sis oluştu. Sis yoğunlaştıkça gemi bulanıklaşmaya başladı. Ardından tamamen görünmez oldu. Ama bu bir radar görünmezliği değildi. Gemi kaybolmuştu. Ve birkaç dakika sonra olması gereken yerde değildi. Peki bu gemi neredeydi? İddiaya göre USS Eldridge Philadelphia'dan kayboldu. Aynı anda Virginia Norfolk limanında belirdi. Limandaki denizciler gemiyi gözleriyle gördü. Birkaç dakika sonra tekrar Philadelphia'da ortaya çıktı. Ama gemi geri geldiğinde artık aynı gemi değildi. Burası hikayenin en karanlık kısmı. İddialara göre bazı denizciler metal güverteyle kaynaşmıştı. Vücutlarının bir kısmı çelikle iç içe geçmişti. Kurtarılmaları mümkün değildi. Bazıları hayattaydı ama akıl sağlığını kaybetmişti. Zaman algıları bozulmuştu. Sürekli yanma hissi yaşadıklarını söylüyorlardı. En ürkütücü iddia ise şuydu: bazı mürettebat üyeleri haftalar sonra bile aniden ortaya çıkıyor, birkaç saniye sonra tekrar yok oluyordu. Bu noktadan sonra anlatılanlara göre deney derhal durduruldu. Tüm ekipman söküldü. Mürettebat farklı birliklere dağıtıldı. Olan biten resmi kayıtlardan silindi. USS Eldridge'in belgelerinde böyle bir deneyle ilgili tek satır bile yok. Ve hikaye burada bitiyor gibiydi. Ta ki bir adam konuşana kadar. 1950'lerde Carlos Miguel Allende adlı bir adam ortaya çıktı. Bir UFO araştırmacısına yazdığı mektuplarda deneyi bizzat gördüğünü, geminin ışık içinde yok olduğunu, insanların normal şekilde geri dönmediğini anlattı. Bu mektuplar yayımlandıktan sonra Philadelphia deneyi efsanesi patladı. Kitaplar yazıldı. Belgeseller çekildi. Ama Allende'nin bir sorunu vardı. Anlatımları çelişkiliydi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Somut kanıt sunamadı. Yine de hikayesini asla geri çekmedi. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına göre böyle bir deney hiç yapılmadı. USS Eldridge o tarihlerde Philadelphia'da bile değildi. Yapılan tek şey, gemileri manyetik mayınlardan koruma işlemiydi. Bilim insanlarına göre radar görünmezliği mümkündür. Ama insan teleportasyonu ve maddeyle birleşme, mevcut fizik yasalarına aykırıdır. Peki o zaman soru şu: eğer Philadelphia deneyi hiç yaşanmadıysa bu kadar detay nereden geldi? Ya yaşandıysa bize anlatılan neden bu kadar eksik?
Philadelphia deneyi bugün hala kanıtlanamıyor. Ama tamamen de gömülemiyor. Ve belki de en korkutucu ihtimal şu: bazı deneyler başarısız olduğu için değil, sonuçları çok tehlikeli olduğu için durdurulur. Daha fazla içerik için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.